Üzüm maceramız başlıyor. Bugün hava çok güzel. 24 Eylül sabah 9 İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Komşum bana yardımcı olacak. Hava güzel, yağmur yok. Artık bağ bozumunun son demlerindeyiz. Cabernet Sauvignon alacağız bugün 150 kilo. Orada da üzümü patlatırken de videolara devam edeceğiz. Sonrasında hepsini toplayıp İstanbul'a geleceğiz. Üreticiden üzümleri teslim aldık. Toplam 8 kasa 150 kilo satın almış oldum. Patlatma işlemine geçmeden önce yıkamış olduğum ekipmanların hepsini sitrik asit ve PMS'li karışımla tekrar bir dezenfekte ettim. Akabinde hemen 1x ölçümünü yaptım. 27,5 gayet güzel, beklediğim bir orandı. Ben üzümleri patlatırken arkadaşlarım da İstenmeyen sapları, istenmeyen bozuk, çürümüş taneleri ayırdılar. Kullanmış olduğum cihaz gayet basit. En giriş patlatma modeli olan Griffon'un İtalyan malıdır. Griffon'un bir ürünü. Altında ona ait bir elek var. O elek sayesinde sapların tanelerin düştüğü bidona girmesini engelliyor. İnanın bu işin tek yorucu kısmı sapları daha sonrasında elle kevgirin üstünde ayıklama yapmak ki o da zevkli bir iş. Gördüğünüz gibi taneler gayet geniş, sıkı bir şekilde gelişmiş salkımlar. 8 kasa üzümü hepsini toplam 2 saat içerisinde patlatmış ve bidonlarıma aktarmış olduk. 3 kişi olduğumuz için gayet kolay geçti. Görmüş olduğunuz gibi patlatıp eleğe düşen üzüm saplarını birbirinden ayırıp sapları başka bir yere attıktan sonra tekrar dezenfekte edip işlemlere devam ettim. Gayet kolay bir şekilde işlemleri tamamladık. Üzümleri aldık, patlattık. Tam 150 kilo üzüm almıştık bildiğiniz gibi. 50 olarak 3 tane bidonumuz oldu. Şu anda soğuk maserasyon devam ediyor. Bu birkaç gün daha böyle devam eder. Ortamımın sıcaklığı yaklaşık 21 derece. Cibre için de uygun bir ortam. Patlatma işlemi sırasında 1x27 ölçtük. 27 biraz üzeriydi. pH'ı 3,5 ölçtük ama birazdan tekrar ölçeceğim. Kitabımız ne kadar alkol alacağımızı söyleyecek. Şimdi yoğunluğunu ölçeceğim. Buna göre de yüksek alkollü bir şarap beklediğimiz için Cibre'ye Lalvin marka maya kullanacağım. Gördüğünüz tüm ekipmanları zaten öncesinde dezenfekte etmiştim. Burada da göreceksiniz. Hem PMS attım hem de sitrik asitli solüsyonla bunları temizledim. Bu arada patlatma işleminden sonra da her bir bidona, yani her 50 litreye, bunlar 60 litrelik bidonlar, çizgiye kadar 50 olduğunu düşünüyorum ki 150 kilodan eşit miktarda 150 litre cibre çıkmış oldu. Her birini patlatma işleminden sonra 2,5 gram PMS attım. Yani toplamda 7,5 gram. Bu onların vahşi maya ile fermantasyon yapmasını engellemeyebilir ki bunu istiyorum zaten. Birkaç gün en azından yoğunluk 10 puan düşene kadar vahşi maya çalışsın. Üzümler aromalarını versin istiyorum. Ondan sonra mayaya katacağım. Bunun için biraz soğukta çalışmaları gerekiyor. Bu sene ilk defa deneyeceğim bir yöntem var. Herkesin bildiği 1,5 litrelik pet şişeleri dondurup bunun içine atıp sıcaklığı 13 derecelere indirmeye çalışacağım. Tabii ki çok zor bir işlem. Bunu ilk defa deneyeceğim. Soğuk maserasyon önemli bir unsur. Üçüncü günden sonra da dediğim gibi Lalvin D80 mayayı kullanacağım. Onun alkol toleransı çok yüksek. %16'ya kadar toleransı var. Muhtemelen şimdi 1100'ün üzerinde bir yoğunluk ölçeceğimiz için tekrar sizinle beraber kontrol edeceğiz. 14-15 civarı bir alkol bekliyorum. Yoğunluğu ölçelim. Bu kadar da yeterli diye düşünüyorum. Buraya da pH'i tekrar ölçmek istediğim için biraz ilave edeceğim. Sıcaklığı ideal şu anda 24 derecede olduğu için bize doğru sonuç verecektir.
an 1110'da duruyor. Şimdi pH'ına bakalım. Bu Blue Pen pH metre. Gayet memnunum. Yıllardır farklı pH metreler de kullandım ama bunda çok doğru sonuçlar alıyorum. Şu an 3.7 civarında, sıcaklık 22, bidonlar 24 gösteriyor. Kitaptan birazdan bahsedeceğim. Bu Daniel Pambianci'nin kitabı. Kendisi evde şarap yapmak isteyenlere gayet ansiklopedi var bir kitap hazırlamış. 3.7'nin 0.5 moleküle göre karşılığı 40 ppm. Serbest kükürt miktarı 40 ppm olmalı. 3.7'yi buluyorum. Şu noktanın, kesişen noktanın 40 ppm olduğunu görüyorum. Bu cepte hala 3.7. Eğer 20 derecelere çekersem muhtemelen 3.6'yı görürüm. İdeal bir pH. Bunu seviyorum. 27.5 desek 27.5. 27.2 ölçtüm sanki refraktometrede. 27.2 1115 yoğunluk olur diyor. 15.5 alkol oranı. Potansiyel alkol tabii bu. Daha azı da olabilir. Fermentasyonu erken bitebilir. Mayamız çalışmayabilir. Şu an bu fıçılarda olan Cabernet Sauvignon ve Cabernet Franc 21 gün, 22 gün maserasyon ve alkolik fermentasyon devam etmişti. Onlar da 27 1x'ti. Aynı mayayı kullanacağım. 27 1x olsa 1114 olur diyor. Litresinde 270 gram şeker olur. 15.4 de alkolü olur diyor ki doğru. 15 alkolüm var. 1110 ölçtüm mesela. 1110'a göre de 1x'in 26.2 olması gerekiyor. Alkolün de 15 olması gerekiyor diyor. 15 alkolün altına almayacağım. O kesin. pH'ımız da 3.7'ye sabitledi. Yarın tekrar ölçeceğim. Bir değişiklik olacağını sanmıyorum ama belki 3.6'ya iner. Benim için bir şey fark etmiyor. pH'i yüksek gibi gözükse de bu hem düzelecektir hem yuvarlanacaktır. 3.60'a gelecektir. Biraz vahşi mayaların çalışmasını bekleyeceğim. 3. günden sonra Lalvin mayaları atacağım. Sonrasında mayanın cibrenin üzerindeki uyanışını da göstereceğim. Patlatma sonrası ilk gündeyiz. Tahmin ettiğim gibi hiçbir vahşi maya aktivitesi yok. 40 ppm bildiğiniz gibi benim şıranın pH'i. 40 ppm için yaklaşık 3,5-4 gram bir kükürte ihtiyaç var. O hesabı da göstereyim size. 50 litre çarpı 40 eşittir 2000 bölü 0,57 3,5 gram eklemem gereken miktar. Patlatma sonrasında aslında bizim onu %100 oranında atmamız gerekiyor. 7 gram 40 ppm'lik şıra için kükürt uygulaması yapmamız gerekiyorken ben 2,5 gram attım. Yani yaklaşık bir çay kaşığı civarında. Hem böcekler ölsün hem de yavaş da olsa vahşi maya çalışsın istedim ama olmadı. Ben daha önce hiç vahşi maya çalışmasını istememiştim. O yüzden hep %100 atıyordum. Birkaç gün belki onları çalıştırıp sonrasında maya atarım diyordum. Aslında hazırlıksız yakalandım. Hiç hesapta yokken fikir değiştirip bu sene ilk 5 günü 13-15 derecelerde yapıp daha sonra ısı bantlarıyla bunu yükseltmeyi, 25 dereceye çıkartmayı düşünüyordum. Buzluğa attığım 1,5 litrelik pet şişeler hala donmadığı için bugün de atamıyorum. Kontrol ettiğimde hiç buz olmamışlardı. Ama yarın atacağım. Beklemesinde bir sakınca yok. Bu şekilde durabilirler. PMS onları biraz daha koruyacaktır. Hiçbir aktivite yok. Ben de yavaş yavaş şu patlatmada eleğin yakalayamadığı yeşillikleri toplarım birazdan eldivenlerimi giyip. Ama bir ölçüm daha yapacağım. Tekrar hem yoğunluğu ölçeceğiz hem pH'i ölçeceğiz. Evet. Renk düne göre şu anda gayet koyu bir renk var. Düne göre bir azalma var gibi. Şurası 10 mu? Aslında yok gibi. Yani 1 puan düşmüş gibime geliyor ama. Yarın ölçtüğümde şimdi tekrar 1110 çıkabilir. Dün 1110 biraz üzeri ölçmüştük. 1115 gibiydi. Yani belki de mayalar çalışmaya başladı sessizce. Ben fark etmiyorum şu anda. pH ölçecektik, onu unuttuk. Bu yeterli olur. Bakalım, hem şıranın sıcaklığını görmüş olacağız. Dün de 3.7 idi ama gündüz 3.5'tu. Sonra ne oldu da 3.7'ye çıktı anlayamadım. Sıcaklık 21 derecede. Gayet güzel. Çok kolay bir şekilde 15 derece indiririm diye düşünüyorum. Ondan sonra zaten 20 günlük bir süreç beni bekleyecek. En az bir 4-5 gün soğuk maserasyon yapıp sonra
şu ısı bantlarını takacağım. Bunları açıklama olarak anlatacağım. Bunlar bidonun etrafına sarılıyor ve dijital bir termometre diyebileceğim bir aletle bunu kontrol edeceğim. Maserasyon işlemi önümüzdeki hafta soğuk olanı biter diye düşünüyorum. Eğer şu buzla 1,5 litrelik pet şişelerle yapabilmeyi organize edersem. Bu arada pH 3.7-3.8 arası gidip geliyor. Bu sanırım daha da inmez diye düşünüyorum. Bir cihazın daha var. Onunla da bir test yapacağım. Ben burada bunu kalibre etmedim. Ben bunu bir kalibre edeyim. Bugün yapacaktım, yapmadım. pH metreyi temizledim. Şimdi bunlar da pH metrenin kalibrasyon sıvıları. Evet, 7 pH'e göre kalibrasyonu yaptı. Şimdi 4'e göre yapacağız. Şimdi distile suyla pH'in solüsyonlarını temizledim. Evet, 3.6'ya indi. Demek ki kalibrasyonda bir sorun varmış. Eğer 3.5'a da inerse iyi olur. İyi olur dedim çünkü zaten malolaktik fermentasyon sonrası, yani MLF sonrasında bir düşüş olacak. Güzel. 3.6 da güzel. Muhtemelen MLF sonrasında 3.65'lere oturur. Geçen sene de aldığım değer buydu. Aynı bağdan aldım. Yine o da 1110'du. pH 3.65'ti. Brix 27 idi. Birebir aynısını almış oldum. Bu sene taneler biraz daha büyüktü geçen seneye göre. Geçen sene Frank üzümü gibiydi ama bu sene biraz daha büyük. Aldığı yağışlardan dolayı bağın taneler büyümüştü. Çünkü 27.5, 27.2 Brix için 1110 bana az geldi ama çok da uzman olduğum bir konu değil. En nihayetinde amatör şarapçılıkla uğraşıyoruz. 1,5 litrelik pet şişedeki sular da donar. Yarın onlara eklerim ve ısıyı 15 dereceye düşürürüm. 3-4 günde öyle bekleyeceğim ve maya atmayacağım. Mayayı bekleyeceğim. Tahmin ediyorum 5. günde mayayı atarım. Bugün 4 gün sonra soğuk maserasyon bitince mayayı atacağım. Bu arada bütün kaplarımı öncesinde sonrasında sürekli dezenfekte ettiğim için bunları gönül rahatlığıyla tekrar dökebilirim. Bunları ziyan etmeyelim. Biraz tadım da yaptım. Gayet güzel. Şıra. Şekeri yerinde. pH 3.60'da durdu zaten. Bunları artık evde güzelce yıkayacağım. Bundan tavsiye ederim. Her zaman elinizin altında olsun. Şöyle sıktığınızda buradan suyu veriyor. Şu şekilde distile sular satılıyor. Bugün 3. günümdeyim artık. Salı günü almıştım ve patlatmıştım üzümlerimi. Bugün cuma gibi maya atmadım. Soğuk maserasyon yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. Çok zor arkadaşlar ya. İnanın çok zor. Çünkü bu 1,5 litrelik pet şişelerden 12 tane aldım. Hem buzlukta yer yok hem de buzluk soğutmuyor yani. 8 saat 10 saat kalıyor ama süper soğumadan dolayı istediğim hızda buz oluşumu olmadığı için devir daimi yapamadım. Yani 30-40 tane bu 1,5 litreliklerden almam lazım. O şekilde sürekli değiştirmem lazım. Zaten şu anda kapak da oluştuğu için muhtemelen vahşi maya galiba çalışmaya başladı. Şu an cuma sabahındayız. Bu sene yeni şeyler deniyorum. İnşallah bu yeni şeyler başıma bela olmaz. Önce şu buz işlemlerini bir yapayım. Bunları ben dezenfekte ettim. PMS'li solüsyonumla. Şu anda kapak kırıyorum aslında. Böyle o yüzden üstüne vuruyorum. Yani vahşi mayanın çalışıp çalışmadığını birazdan yoğunluk derecesine bakarak anlayacağız. Dün 1110'du. Bir aktivite yoktu ama yine biraz kapak vardı. Sadece bugün biraz köpük görüyorum. Bu dün yoktu. Zor yani çok zor. Buz işiyle uğraşmak, seneye asla uğraşmam. Soğuk maserasyon falan yapmam. 2 yıldır yapmıyordum zaten. Bu benim 3. senem şarap yapımında ve bir zararını, eksikliğini görmemişim. Bakın bunda kapak yok mesela. Yani bu çok sert bir kapak oluşmamış. Ekşimi olmasın, asit istemediğim asit üzümlerin üstüne gelmesin diye sürekli aslında bunları ıslatmamız gerekiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Hijyenik gözükmese de aslında ben hijyen protokolünü çiğnemediğimi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi pet şişeler temiz giriyor, temiz çıkıyor. Hem yorucu hem de
hiçbir sonuç, bir fayda almayacağımı düşündüğüm bir süreç bu. Mesela neden böyle düşünüyorum? Gece 11'de 12'de yatıyoruz. Sabaha kadar zaten 15 derece yapabildiysem de 20 dereceye çıkıyordur diye düşünüyorum. Şimdi göreceğiz kaç derece olduğunu. Şöyle uzağa koyalım. Yoğunluk için test kitimi de hazırladım. Bunları dezenfekte etmemiştim. Bunları evde yıkıyorum ama sonra burada bir daha böyle PMS'li sıvıyla biraz beklesin. ...19 derece iniyor. Ya kötü de değil ama beklediğim gibi 10, 12, 13 dereceler olmadı. 15 bile olmadı. Zaman zaman oluyor. Örneğin şimdi bu ortaya daldırsam burasını 15 görecektir ama benim işime gelmiyor. Bunların sürekli ticari üretim yapan yerlerde olduğu gibi çelik tanklarda sürekli kontrol altında olsa, örneğin o cihazı 8-9 dereceye ayarlarım. Cibrenin de soğukluğu 10, 12, 13 derece arasında olur. Bir hafta böyle bekletmekte fayda var. Daha aromatik, tanenden daha aromatik, yani üzümden, içinden daha aromatik tatları ancak bu şekilde alabiliriz. Tabii ki 25 derecelerde de daha baharatımsı tatlar gelecektir. Hep yıllarca onu hedefledim. Bakın burası 18.4. Çok da zaman kaybediyorum aslında şu anda. Normalde ben üzümü patlatıp PMS'ye atıp ertesi gün hemen mayamı atardım. Hep şu bidondan alıp örnekleri ölçüm yapmıştım. 1110 şurası. Hala 1110'da. Yani üçüncü günde hiçbir hareketlilik olmamış. Demek ki vahşiyi çalıştırmamışım ama bunun rengi hiç hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi derken istediğim koyulukta değil. Birinci bidondan bir örnek alalım. Şimdi bu kovaları, maşrapaları vesaireleri bakın altları hep ıslanıyor. Oraya buraya bıraktığınızda şunların üstlerine koymamak gerekiyor. Koyarsak da hemen silmek gerekiyor. Sonra çok yapış yapış oluyor. Sinekler, böcekler geliyor. Hemen hemen aynı gibi. Sanki bir tık koyu gibi. Bence bariz biraz daha koyu. Bu da 1110. Tamam, bir aktivite yok. Eğer şırayı okside etmezsem bir sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Sorunlar yaşadım. Umarım cihaz hatasıdır diye dua ediyorum. 3.88 çıktı hassas pH metrede. Bunda 3.7, 3.8 çıkıyor. Evet, hemen 3.8'e oturuyor. Yüksek, yani pH'i yüksek. İstediğim bu değil yani 1115 yoğunluk 27,5 Brix'li şıradan 3.60, 3.65 beklerdim. Bağcı olmadığım için yani bağdan gelen ürünle alakalı yorum yapmak istemiyorum. Evet, maya atmamaya devam edeceğim. 3. güne kadar iyi sabrettiler. Soğuk masarasyonda olmadığı için artık mayalamaya başlatabilirim diye düşünüyorum. Çünkü büyük risk böyle tutmak. Hiç hijyenik değil. Her an mikrop kapabilir. Sürekli kapağı ıslatmam gerekiyor. Bunlar da zor işler. Sürekli şunlarla uğraşıyorum, yıkıyorum, ediyorum. Mayayı atıp her gün 2 kere 3 kere gelip kapağımı kırmak istiyorum. Bu sürece girmek istiyorum. Az önce yapmış olduğum pH testinden sonra artık emin oldum ki bu 3.8'in altına inmeyecek. Mayalama öncesinde de bir müdahalede bulunmam gerekiyor. Bunu biliyorum. Elimde 100 gram tartarik asit var sadece. Sipariş verdim ama bugüne yetişmedi. Neden tartarik asit ekliyorum? Çünkü pH'i 3.8 ölçtüm. Kabaca hesap yapmak gerekirse pH'i 3.8'den 3.6'ya indirmek istiyorum. 1 gram tartarik asit 0.1 birim litrede pH'i düşürüyor. Benim 150 litrem var. 2 birim düşmesini istiyorum. Yani 3.8'den 3.6'ya 2 birim var. Dolayısıyla 150 çarpı 2 birimle 300 gram tartarik asit eklemem gerekiyor. Bunu da mayalama öncesi yapmam gerekiyor ki mayalamadan sonra yaparsam, çünkü mayalar, işte malolaktik fermentasyon vesaire yüksek pH'e göre adaptasyonu yapacaklar ve ben sonrasında bir düzeltme yaparsam kafaları karışacak. Çok basit bir işlem. Buraya biraz şıra alacağım. Tartarik asit. Bunu şıraya ekleyip iyice karıştıracağız. Petlerini çıkardığım yerde ısının 13'ün altında olduğunu görüyoruz ama
Şimdi diğer yerleri deneyeceğim. Bakalım her yerde aynı etkiyi gösteriyorlar mı? Evet. 12'de durdu. Şu yan tarafa bakalım. 14 oldu bile. Şimdi dibe çöken bir şey var mı diye bakıyorum. Var. Evet. Çözülmesi zor bir kimyasalmış. Biraz daha şıra ekleyip biraz daha iyi oldu gibi sanki. Beşinci gündeyiz. Artık çok eminim ki vahşi mayalar çalışmaya başladı. Çünkü epey bir kapak oluşmaya başladı. Gazlanma da var. Sıcaklık da zaten 24 dereceye ulaştı. Salı günü üzümleri patlatmıştık. Yani birinci gün çarşamba. Bugün tam 5. gündeyiz. Artık mayalama günü geldi. Şimdi yine bir kapak kırma yapacağız. Sonrasında hemen güncel şekeri bir ölçelim. Yoğunluğu ölçelim. Bu daha önce hazırlamış olduğum PMS'li bir sıvı. Kapak kırıcım hep burada kalıyor. Ve sert. Yani şu anda burada maya çalışmıyor diyemeyiz. Cuma'ya kadar 1,5 litrelik soğuk sularla, daha doğrusu donmuş sularla 5-16 derece kadar indirebildim. Gördüğünüz gibi köpük köpük. Vahşilerin çalıştığına eminim ama şu alet o kadar kullanışlı ki. Şurada tutma yeri var. Bir de sanayi tipi kevgir. Onu kesip paslanmaz çelik ve gıdaya uygun kaynakla bu hale getirdik. Epey bir kabarmış bakın. Evet. Isı bantlarını takacağım. Her birine 3'er adet ısı bandı takacağım. Sıcaklığı 24 dereceye 25 dereceye sabitleyeceğim ki mayalar iyice çalışsın. Şu köpüğe bakar mısınız? Burada acayip şeyler oluyor. Rengi epey koyu olmuş. Evet, 5. günde şeker kontrolünü yapalım. Bayağı çalışmışlar. Bakın şurası 1100, 1110'du. Tam 1100 ya da 1098'lerde. 1095'lerde. İstediğim oldu. 2 gün vahşi mayalar çalışmış oldu. Güzel aromalara 5 gün boyunca şuraya kattığımızı düşünüyorum. Çok da güzel bir renk gelmiş. Tanenler de iyi geçmiş. Zaten rengi de artık gördüğünüz gibi. Birazdan mayalamayı yapacağım. Orada görüşürüz. Isı bantlarını taktım. Şöyle göstereyim. Her birinde 2'şer tane var. Mavi farklı bir şey ama aslında mantık aynı. Bunları Amazon'dan almıştım. Amazon Türkiye'den. Şu anda mesela çok sıcaklar. Kabloları buradan şuraya geliyor. Ve burada tabii ana makine var. Çok basit bir düzeneği var. Bu 22 derece şu kablonun gittiği, yani şu cibrenin içine gömdüm bunu. Şöyle metal bir uç var. Bunun sıcaklığını gösteriyor. Ortam sıcaklığı 22. Benim istediğim de 25 derece. Ayarları yapıyoruz. Şu anda ısınıyor diyor. Isıtıcı açık. Elektrik ünitesini bağladım. Altılı bir ara kabloyla da ısıtıcımı buraya yerleştirdim. Artık her şey otomatik arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben sadece burayı takip edeceğim. Muhtemelen bu akşam 25'e oturacak. Önemli olan bunun her zaman cibrenin içinde kalması. Mayayı uyandırmam bitene kadar en azından 1 derecedir. Sıcaklığı daha iyi çalışıyorlar çünkü. Evet, 5. gün güzel bir gün oldu benim için. Her şey beklediğim gibi oldu. Herhangi bir ekşime olmadı. Uçar olmadı. Tadı gayet iyi. Kokusu gayet iyi. Hepsinin üçünü de ayırmıyorum. pH 3.50-3.60 civarında. 3.88'leri ölçüyordum ama muhtemelen en üst tabakadan aldığım zaman, ben daha önce hiç böyle çok foşur foşur karıştırmamıştım. En üst tabaka sanırım biraz daha pH yüksek oldu ve beni yanılttı. Allah'tan ki elinde sadece 100 gram tartarik asit varmış. Onu uyguladım. Her birine eşit miktarda. Yani toplam 100 gramı pay ettim. 0.8 birim düşürmüşümdür diye düşündüm.
Yani 3.88'den 3.8'e indirdiğimi düşünürken sonra bir karıştırdım. Tekrar pH ölçtüm ve 3.5 çıktı. Belki de 3.60'tan 3.5'a indirmiş oldum. Şu anda da ölçümlerim 3.60 olarak gösteriyor ama bu çok değişken olması gayet normal. Tahminim 3.60'tır. Nihai pH'i malolaktik fermentasyondan sonra, MLF'den sonra ölçeceğiz. Şimdi koşarak mayamı hazırlayacağım. Önce onu uyandıracağım. Sonra mayayı buraya aktaracağım. O zaman görüşürüz.